Merhaba fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Ben bu videoyu hazırladığım tarihten yaklaşık 2 ay kadar önce anons edildi Fujifilm X-E5. O günlerde karavanla seyahat halinde olduğum için bir ön inceleme videosu çekmem mümkün olmamıştı. Ancak eve döner dönmez Fujifilm Türkiye ile temasa geçtim ve bana incelemem için Fujifilm X-E5'in demo versiyonunu bir süreliğine gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama ayrıca belirtmek istiyorum ki her zaman olduğu gibi bu videoda tamamen bağımsız bir şekilde olumlu ya da olumsuz gördüklerimi, hissettiklerimi ve deneyimlediklerimi içerecek. Eğer bu yeni kamera yani Fujifilm X-E5 ilginizi çekiyorsa hadi buyurun. Yaklaşık 4 yıl önce Fujifilm X-E4 için çektiğim inceleme videosunda bakın neleri eleştirmişim. X-E4'te benim eleştireceğim birkaç konu var. Minimal yaklaşım, minimalist tasarım benim de takdir ettiğim bir olgu. Ancak minimal felsefe ihtiyacın olduğundan fazlasını kaldır der. Bu makinede ihtiyacımız olan bazı şeyler de kaldırılmış. Örneğin küçük de olsa bir el tutamağı, arka ayar çarkı, netlik tipi seçim mandalı. Bunlar bu tasarımın bir parçası olmalıydı ki tadından yenmesin. Sanırım Fujifilm sesimizi duymuş ve eleştirdiğimiz her 3 konuyu da iyileştirmiş. İşte kullanıcısının sesini dinlemek, tasarıma ona göre yön vermek böyle bir şey olsa gerek. Tasarım demişken gelin tasarımla başlayalım o halde. X-E serisi geleneğine uygun olarak yine küçük, hafif bir kamera var elimizde. Elimizdeki kameranın boyutları 125 mm genişlik, 73 mm yükseklik ve 39 mm derinlik. Ağırlığı ise 396 gram. Bu pencereden baktığımızda bir önceki versiyona göre çok hafif büyümüş ve birazcık da ağırlaşmış. Sanırım bunun temel sebepleri arasında gövdeye eklenen grip, baş parmak desteği, birkaç yeni tuş takımı ve gövde içine eklenen ibis olsa gerek. İbis konusuna sonra geleceğiz ama biz tasarımla devam edelim. Kameraya önden baktığımızda bir önceki versiyondan farklı olduğunu görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz el gribi, çoklu seçim mandalı yeni eklenenler arasında. Netleme yardım ledinin yeri değişmiş ve bu bölgeye gelmiş. Ön ayar kadranı ise yerli yerinde. Bu noktada hemen çoklu seçim mandalına değinmek istiyorum. Bu tip mandal kullanımı Fujifilm tasarımlarında yeni değil. Ancak son dönemde klasik optik vizör, elektronik vizör seçim fonksiyonunun ötesine geçerek 5 tane özelleştirilebilir işlevi üzerinde taşır hale geldi ki bence başarılı. Bu 5 işleve mandalı sağa kısa çekerek, mandalı sağa uzun çekerek, sola kısa çekerek, sola uzun çekerek ve ortadaki bu butona basarak ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi bu 5 tuşa ve ayrıca kamera üzerinde yerleştirilmiş başkaca tuşlara yani toplamda 13 tuşa işlev havuzundaki 100 adet fonksiyondan dilediklerimizi yerleştirebiliyor. Böylece kamerayı kendimize ve alışkanlıklarımıza göre özelleştirebiliyoruz. Özelleştirmeden bahsetmişken fotoğraf ve video için ayrı ayrı olacak şekilde hızlı ulaşım yani Q menüsünde sayıları 16'ya varan kısa yollar, menüden ulaşılan C1-C7 arasında kişiselleştirilmiş ayar seti, yeni kadran aracılığıyla ulaşılan FS1, FS2, FS3 kişiselleştirilmiş film simülasyon reçetesi ve kişiselleştirilmiş My menü seçenekleri ile bu kamerayı tamamen kendi ihtiyaç ve alışkanlıklarımıza göre yeniden şekillendirmemiz mümkün. Arka yüze baktığımızda vizörü Fujifilm'in diğer kameralarından aşina olduğumuz Drive Delete, Play, AEL, AFL, Menü OK, Display Back ve Q buton takımını, joystick'i ve arka ayar kadranını görüyoruz. Bir önceki versiyonda yer almayan arka ayar kadranı bu versiyonda var ve üstelik basma fonksiyonu ile de ek işlevler üstleniyor. Vizör olarak 0.39 inç büyüklüğünde
0.62x büyütmeli 2,36 milyon noktalı bir renkli OLED elektronik vizör kullanılmış. LCD ekran ise 3'e 2 oranında 1 milyon noktaya sahip, şu şekilde açılan, gerektiğinde 180 derece geriye dönebilen yapısıyla hem içerik üreticilerini hem de fotoğrafçıları memnun edebilecek gibi görünüyor. Kameranın üst yüzeyine geçtiğimizde XE5 logosunun üst yüzeye taşındığını görüyoruz. Hemen yanında film simülasyon seçim kadranının görüntüleme penceresi, flash kızağı, perde hızı ayar ve poz telafisi kadranları, bir adet özelleştirilebilir fonksiyon tuşu, deklanşör ve açma kapama mandalını görüyoruz. Burada üzerinde birkaç kelam etmemiz gereken şey şuradaki film simülasyonu seçim kadranı. Hemen her Fujifilm kamerası incelememde söylüyorum. Belki de Fujifilm'in en güçlü olduğu alanlardan birisi renkleri ve film simülasyon özelliği. Nitekim bu kamerada şu ana kadar yayınlanmış 20 film simülasyonunun tamamını içeriyor. Buraya kadar her şey güzel. Ancak benim bu noktada bir eleştirim var. Anlıyorum, Fujifilm güçlü olduğu bu alanı kullanarak bir rekabet üstünlüğü yaratmak istiyor. Ancak bana göre film simülasyonları bir kameranın üzerinde kendi başına bir kadran ile temsil etmeyi hak eden bir özellik değil. Hangimiz dakika başına film simülasyonu değiştirip fotoğraf, video çekiyoruz ki bu kadrana ihtiyaç duyalım? Işığı yönetmenin en temel elemanlarından biri olan ISO bir kadran olarak kamera üzerinde yer almıyor ama 40 yılda bir aklımıza gelip değiştireceğimiz film simülasyonları bir kadran olarak karşımızda duruyor. Bence yanlış. Yanlış. Bu kadranı benim gözümde sevecen kılmaya en yakın şey FS1, FS2, FS3 seçenekleri. Bu seçenekler sadece film simülasyonunu değil, o simülasyonu temel alarak oluşturduğunuz ayar setini, yani komple bir reçeteyi çağırmanıza yarıyor. Böylece 3 adet reçeteniz, yani ayar setinizi kolayca çağırabiliyorsunuz. Benzer bir şekilde menüden ulaşarak çağrılan 7 adet C1 ile C7 seçenekleri de mevcut. Böylece hem fotoğraf ve hem video için 10'ar tane reçete tanımlamanız mümkün. Bu gerçekten güzel ve faydalı bir şey. O zaman çözüm belli. Madem böyle bir kadran koyacaksınız kameranın üzerine, bu 10 tane reçeteye ulaşmayı sağlayacak şekilde bir kadran koyun. Sadece film simülasyonunu değiştirmek gibi bir şey için harcamayın koca kadranı. Zaten reçetenin içinde yer alıyor film simülasyonu. Kameranın altında pil ve SD kart yuvası var. Pil küçük kameraların bir kaderi olarak NPW126S olarak kullanılmış. Teknik verilere göre ekonomi modunda 400 kareye kadar çekebiliyor. Yine yaklaşık 45 dakika video da çekebiliyor. Ama isterdim ki tasarım izin versin de NPW235 batarya kullanılsın. Yapacak bir şey yok maalesef, minimal tasarım. SD kart yuvası USB-2 standartlarını destekliyor. Alt tarafta görmeye alışık olmadığımız bir başka şey şuradaki Bluetooth butonu. Analog makinelerdeki geri sarma butonunu anımsatıyor. Ama film sarmayacağımıza göre insan bir süre sonra unutabilir bu butonu. Sol tarafa baktığımızda ise bir önceki versiyonda tasarımdan kaldırılmış olmasını eleştirdiğim netlik modu seçim mandalının geri geldiğini görüyoruz ki bence alkışlanacak bir tercih. Vizör için dioptri kontrolü de buraya yerleştirilmiş. Hemen şuradaki kapağı açtığımızda ise micro HDMI, USB Type-C ve ortak kullanımlı mikrofon kumanda girişini görüyoruz. Kutudan bir de kulaklık adaptörü çıkıyor. Böylece USB Type-C portunu şarj için, veri aktarımı için ve de adaptör kullanarak ses için, yani kulaklık için kullanabiliyorsunuz. Üst tarafta kullanılan keskin köşeli tek bloktan işlenmiş alüminyum tasarıma sofistike ve şık bir görünüm kazandırmış. El tutamağı ve baş parmak dayaması gövdenin boyutlarıyla orantılı. Tutuşu pozitif etkiliyor. Bununla birlikte daha iri elli insanlar için biraz daha derin olabilir miydi diye düşünmüyor değilim. Geriye çekilip genel olarak baktığımda bu tasarımı şık ve artık 5. jenerasyonun Fujifilm klasikleri arasına girmiş bir kamera olarak görüyorum. Gelelim kameranın içerisinde olup bitenlere. Her şeyden önce bu kamerada 40 megapiksellik X-Transmos 5 HR sensör ve X-Prosesör 5 işlemci var. Durun bir dakika. Biz bu ikiliyi nereden hatırlıyoruz?
XH2, X-T5, X106, X-T50 gibi son dönemin en popüler kameraları bu ikiliyi kullanıyor. Böyle pat diye söyleyince anlamlı olmayabilir ama X-T5 gibi, XH2 gibi, X106 gibi Fujifilm'in ikonik kameralarıyla aynı elektronik altyapıyı kullanıyor X-T5. Bu da aynı fotoğraf ve video kalitesi, aynı ISO başarımı, aynı hız anlamına geliyor. Hem de bu küçücük gövde içinde. Az önce bahsettiğim amiral gemisi kameralarda olduğu gibi bu kamerada da temel ISO değeri 125 seviyesinde ve 12800'e kadar çıkıyor. Genişletme ile birlikte ISO 64 ve ISO 51200 aralığına ulaşabiliyorsunuz. ISO başarımı da tıpkı diğerleri gibi 3200 değerine kadar sorunsuz kullanılabilir. 6400 ve üzeri ise çok zorunlu kalmadıkça kullanmamak gerek. Yine 40 megapiksellik sensörün bir avantajı olarak kamerayı dijital tele dönüşüm özelliğiyle 1.4x ve 2x croplu olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada croplu kadrajınızı da saydam veya siyah çerçeveli olarak görebiliyorsunuz. Dijital dönüşümü kullandığınızda 40 megapiksel yerine 20 megapiksel veya 10 megapiksel görece daha düşük çözünürlükte fotoğraflar elde etmiş oluyorsunuz. Ama o an takılı olan lensinize bağlı olarak tek lensle 1.4 veya 2 kat odak uzaklığına sahip lens gibi zoom olanağına sahip oluyorsunuz. Yüksek hızlı X prosesör 5 işlemcinin sayesinde mekanik perde ile saniyede 8 kare, elektronik perde ile saniyede 13 kare çekim yapabiliyor. Kadrajdan 1.29x crop ile saniyede 20 kareye kadar seri çekim yapmak mümkün olabiliyor. X-E5'te yüksek hızlı işlemcinin kabiliyeti ve yapay zeka desteği ile gelişmiş bir otofokus sistemi var. Fujifilm'in yaptığı her güncellemede daha da iyi hale getirilen otofokus, yüz göz tanıma sistemi ve nesne algılama sistemi bu kamerada da işlevini fazlasıyla yerine getiriyor. Tasarım, sensör ve işlemci bir yana bence Selefi ile arasındaki en önemli farklardan birisi de bu kameranın IBIS'e sahip olması. Bu küçücük gövde içine yerleştirilen 5 eksenli IBIS 7 stopa varan bir avantaj sağlıyor ki bu da takdir edilecek bir durum. X-E5 diğer tüm Fujifilm kameralarda olduğu gibi basit ve kullanışlı menü sistemine sahip. Tekli çekim, seri çekim, pozlama, film benzetim, dinamik alan, netleme, beyaz dengesi, ISO basamaklama çekimleri, HDR çekim, çoklu pozlama, filtreli çekim, ara zamanla çekim, kendi kendine çekim olmak üzere toplam 13 farklı çekim seçeneğiyle geliyor. Bütün bunlara elbette bir de video çekim yeteneğini eklemeliyiz ki gelin biraz daha detaylı olarak bakalım bu özelliğe. Kameraya baktığımızda 6.2K 30p Open Gate, 4K 60p ve Full HD 240p çekim yapabiliyor. Bu çekimleri H264 veya H265 kodekle 4208 bit veya 42210 bit renk örneklemesiyle 8 megabit per second'dan 200 megabit per second'a varan bitrate ile long cop sıkıştırmayla MOV, MP4 veya HEVC dosya formatı ile SD kart üzerine kaydedebiliyor. Eğer RAW kullanmak isterseniz HDMI çıkışı üzerinden 12 bit 6.2K 30p OpenGate kayıt yapmanız mümkün olabiliyor. Fotoğraf modundayken ulaşılabilen sınırlı bir video menüsü var ama Drive menüsünden video modunu seçtiğinizde çok geniş kapsamlı ve neredeyse profesyonel ihtiyaçları bile karşılayabilen bir video menüsü karşımıza çıkıyor. Buradan yapılabilecek uygun ayarlarla pilin izin verdiği ölçüde 45 dakikaya kadar kesintisiz bir şekilde video klipler ve içerikler üretmek mümkün. Elbette tüm seçenekleri doğrudan film simülasyonları ile kullanabileceğiniz gibi F-Log ve F-Log 2 ile kaydetmeniz mümkün olabiliyor. F-Log seçenekleri ve özellikle de F-Log 2 kullanıldığında yüksek dinamik aralık sunulduğunu, bu sayede post prodüksiyonda renk düzenlemesi sırasında elimizin çok güçlü olacağını da hatırlatmamız yerinde olacaktır.
Yakın dönemde çıkan tüm Fujifilm kameralarda olduğu gibi bu kamerayı başka hiçbir yazılım ya da donanıma ihtiyaç duymadan webcam olarak kullanmanız mümkün. Yine artık neredeyse tüm Fujifilm kameralarda var olan bir özellik olarak X-E5'te de Frame I/O desteği sunuluyor. Bu sayede daha fotoğraf ve video çektiğiniz anda çekimleriniz kendiliğinden Adobe Bulut ortamına yükleniyor. Böylece siz çekim yaparken ofisteki arkadaşlarınız videoyu veya fotoğrafı değerlendirip işlemeye başlayabiliyor. Son olarak da Fujifilm X-App uygulaması ile tam uyumlu olarak çalışmak mümkün. Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden mobil cihazlarınıza dosya göndermek, koordinatları kaydetmek, Live View canlı görünüm ile çekim yapmak X-App ile mümkün. X-E5 küçük boyutlu ama çok yetenekli bir fotoğraf makinesi. Üstelik üzerinde güçlü video özellikleri de taşıyor. Neredeyse hava koşullarına dayanım gibi birkaç özelliğin eksikliği dışında Fujifilm'in amiral gemileri X-T5 ile X-106 ile kafa kafaya çarpışacak bir kamera. Tasarıma tek eleştirim film simülasyon kadranı. Video içinde de bahsetmiştim. Böyle bir kadrana ihtiyacı yok fotoğrafçının, videocunun. Ama ille de bir şey koyacaksanız FS1, FS3 seçeneklerini tüm kadrana yayın. FS10'a kadar çarkın üzerinde olsun. O zaman itirazım olmaz. Ama asıl eleştirim fiyat politikası ile ilgili. Beni takip ediyorsanız kameraların fiyatlarından hemen hiç bahsetmem. Zira her kameranın bir hedef kitlesi, bir alıcı profili var. Firmalar buna göre fiyat biçiyorlar. Bu fiyatı videoda anmak bence gereksiz ve zaten ülkemizde dolar kuru nedeniyle güncellikten hemen uzaklaşıyor. Ancak bu kameranın özelinde bir sorun var. Fujifilm bu kameranın fiyatını X-T5 ile eşdeğer bir yere koymuş. Evet, özellikler açısından benzer özelliklere sahip ama amiral gemisi X-T5'ten eksikleri var. Adı üzerinde o amiral gemisi, bayrağı taşıyan en donanımlı kamera. Bu küçük rangefinder kameranın fiyatını onunla aynı tutarak Fujifilm bence yanlış yapmış. Şimdi bana sorarsanız bu kamerayı alır mısın diye özelliklerine ve küçüklüğüne bakarak alırım derim. Ama X-T5 de aynı fiyatta. Hatta Fujifilm Türkiye sitesinde X-T5 daha ucuz diye hatırlatırsanız hemen çark eder, gider X-T5'i alırım. Fujifilm bunu görmüyor mu? Şüphesiz görüyor. O zaman ne anlama geliyor? Bu kamerayı satmak mı istemiyor? Elbette değil. Bence bu kameranın fiyatını bu noktaya çekerek bir mesaj veriyor. Bundan sonra gelecek amiral gemilerimde fiyatı daha yukarı çekeceğim diyor. X-T6, X-H3, X-107 gibi kameralar bundan sonra daha pahalı olacak diyor. Ben böyle okuyorum bu fiyat politikasını. Umarım yanılıyorumdur. Umarım bu genel bir fiyat artışının öncü sinyali değildir. Çünkü ülkemiz özelinde fotoğraf makinelerini satın almak çok ciddi bir yatırım anlamına geliyor. Daha büyük rakamlara tahammülümüz yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten başarılı ve dolu dolu bir kamerayı inceledik. Fiyatı ve birkaç küçük noktası dışında bence olmuş bir kamera diyerek bitiriyorum. Sizlere faydalı olacak birkaç bilgi aktarabildiysem ne mutlu bana. Bir başka videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça ve sağlıklı kalın.